Herkese yeniden merhaba, ben Damla. Bugün sizlerle bu üzerimde gördüğünüz polo yaka tişörtü nasıl diktiğimi paylaşacağım. Hiç gözünüz korkmasın, gerçekten çok da zor değilmiş yapılışı. Videoda zaten ayrıntılı ve en basit şekilde anlatmaya çalıştım. Püf noktalarını kaçırmadan dikkatlice videoyu izlerseniz rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi isterseniz nasıl yapıldığına hemen geçelim. Eğer videom hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Polo yaka tişörtümü yapmak için Lacoste kumaşı kullanıyorum. Bu Lacoste penye olarak da geçiyor. Parçacılarda veya penyecilerde bulabilirsiniz. Instagram'da da çok sık görüyorum bu kumaşların satıldığını. Benim kumaşım çizgili bir kumaş olduğu için ve çizgilerin devamlılığını sağlamak istediğim için, yani gövde ve kollardaki çizgiler eşit olmasını istediğim için biraz fazla kumaş kullandım. Çünkü ortadan çıkardım kolları ve gövdeyi. Ama desensiz bir kumaş isterseniz veya çizgiler benim için çok önemli değil derseniz de 1,5 metreden rahatlıkla çıkarabilirsiniz bu tişörtü. Öncelikle kumaşımı bu şekilde tek yöne doğru 4'e katlıyorum. Kumaşım birazcık yamuk bir kumaştı. Sağ tarafta görüyorsunuz zaten. Onun için birazcık kalınca katladım. Çizgiler bozulmasın diye. Ve kumaşımın kat yerine de bir sweatshirtümü yerleştirdim. Daha sonra etrafından kesiyorum. Sweatshirtümden daha geniş bir kalıp yapmak istediğim için, yani böyle daha salaş bir tişört yapmak istediğim için daha geniş kestim. Ama burada çok önemli olan bir nokta var ki yakasını olabildiğince az oyun. Hatta neredeyse oymayın ve üzerinizde oyun. Direkt boynunuzda 0 olsun. Yakanın güzel olmasındaki en büyük püf nokta kesinlikle yakayı az oymak. Daha sonra parçalarından bir tanesini kenara alıp diğer parçamın yakasını hafifçe oyuyorum ama yine çok az bir şekilde oyuyorum. Kol kısmını ve omzunu da azıcık tıraşlıyorum. Bu benim ön parçam olacak. Ön parçamın üzerine arka parçamı yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste yerleştiriyorum ve omuzlarından dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Sıra geldi kolları kesmeye. Kollarım için yine kumaşı bir kenarından 4'e katlıyorum. Daha sonra sweatshirtümün kolunu yerleştirip kalınlığını iğne ile işaretliyorum. Ve daha sonra bu omuzlarından birleştirdiğim parçayı çizgiler tam denk gelecek şekilde kumaşımın üzerine yerleştiriyorum. Ve bu kol oyuntusunu çiziyorum orada. Daha sonra kat yerine doğru yuvarlak bir şekilde devam ettirerek kol görünümü veriyorum aslında. Ama yine de kontrol etmek için sweatshirtümün kolundan da yardım alıyorum, yanlış bir şey yapmamak için. Daha sonra çizdiğim yerlerden kesiyorum. Burada ön taraf için tıraşlama yapmayacağım çünkü yedire dikeceğiz çizgiler denk gelsin diye. Videolarımı izliyorsanız zaten bunu hatırlarsınız. Ben kolu kestikten sonra ortadan başlarım ve kenarlara doğru iğnelerim. Daha sonra fazlalıkları keserim. Ama burada eğer çizgili bir şey dikiyorsanız mutlaka kol altından başlamanız gerekiyor. Yani kolu öncelikle kenarlardan birleştirmeye başlamanız gerekiyor ve çizgileri o şekilde denk getirmeniz gerekiyor. Ortadan başlarsanız kenarlarda fazlalık kalacağı için o çizgiler denk gelmiyor. Eğer kolu fazla kestiysek de hiç önemli değil. Tepe noktasından küçültme yapacağız. Kol oyuntuma kolumu yedire iğneledim ve buralardan diktim. İki kolumu da taktıktan sonra bu şekilde görünüyor. Omuz dikişinden tutup ikiye katlıyorum. Kol altı ile yan tarafları birleştiriyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor.
Şimdi sıra geldi polo yakayı yapmaya. Yakanın altındaki bu düğmeli yerin ne kadar uzun olmasını istiyorsanız orayı öncelikle bir göz kararı belirleyin. Ben yeşil çizginin çok da dışına çıksın istemedim. Daha sonra düğmelerimin bu pat kısmının uzunluğundan bir tık daha fazla olacak şekilde bir parça kumaş alıyorum elime. Ayrıca düğme patımın genişliğinden de 3 kat daha geniş olması gerekiyor bu parçamın. Bu parçamın bir yüzüne tele ütülüyorum. Telemi ütüledikten sonra dört kenarına bir de overlock çektim daha temiz dursun diye. Bunu mutlaka yapın. Ve aynı zamanda bunu 3 eşit parça olacak şekilde kenarlarından iyice ütüledim ve kırdım kumaşı. Şimdi tişörtümün ön yakasının ortasını buluyorum ve oraya iğne takıyorum. Daha sonra hazırladığım pat parçamı bunun üzerine yerleştiriyorum. Nereden yerleştireceğim? Tam bir kanadının o kırılma noktasından yerleştireceğim. Düzgün ve düz bir şekilde iğneledikten sonra parmağımla gösterdiğim şekilde ağız kısmı çok dar ve bacakları çok uzun bir V çiziyoruz oraya dikişle. Yani aslında öncelikle burayı dümdüz dikeceğim. Daha sonra makinemi çevireceğim ve hafifçe yana doğru gideceğim. Ama bu gerçekten çok dar bir aralık olacak. Zaten şu anda da görüyorsunuz. Parçamı buraya diktikten sonra makasımla bu diktiğim yerin arasını kesiyorum. Dikişi kesmemeye dikkat edin. Daha sonra pat parçalarımı bu şekilde çeviriyorum. Bu çevirme aslında çok karışık gibi görünüyor ama o kadar basit bir şey ki bunu yaparken görürsünüz zaten. Sadece pat parçalarımı içeriye saklıyorum. Burada böyle sanki çok önemli bir şey yapıyormuşum gibi görünmüş ama eğer yapamazsanız da bu yakayı yaparken videoyu açın ve tekrar izleyin. Gerçekten çok basit, yani nasıl anlatacağımı bilemedim şu an. Pat parçalarımı içeriye doğru sokuşturduktan sonra tam bu üçgen kısımdaki bir kastırma var gördüğünüz gibi. Bundan korkmayın. Hafifçe çekiştirdiğinizde o kendini bırakıyor. Daha sonra bu iki kat olan kısmın altını dikeceğim. Zaten bu polo yaka tişörtleri eğer incelerseniz mutlaka görürsünüz. Alt kısmında böyle bir kutucuk ve içerisinde çarpı şeklinde dikiş olur. O dikişi yapıyorum. Bunu bütün parçalar üst üsteyken yapıyorum. Şimdi sıra geldi yakamızı yapmaya. Öncelikle yakamın çevresini ölçüyorum.
Daha sonra bu ölçüyle aynı olacak şekilde 2 parça dikdörtgen kestim. Ben kumaşım çizgili olduğu için çizgilerin arasındaki beyazı kullanmak istedim. İstediğiniz renk yapabilirsiniz tabii ki. Ayrıca bunun için hazır satılan yakalar da var. Ben almıştım ama kaybettim maalesef. Daha sonra dikdörtgenlerimden birine tela ütülüyorum. Ve bu 2 parçamı yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste yerleştirip gösterdiğim yerlerden dikiyorum. Diktikten sonra düzüne çeviriyorum ve buraları güzelce ütüleyip aynı şekilde kenarlarından tekrardan dikip o kısmı bastırıyorum. Yakamı hazırladıktan sonra sıra geldi tişörtüme geçirmeye. Öncelikle tek kanat olan kısmı iğneleyeceğim. Dikiş yerimden 1 santim daha uzakta olacak şekilde yakamı oraya yerleştiriyorum ve bu kanadım içerideyken onu dışarıya doğru çevirip bunun üzerine iğneliyorum. Zaten yaptığım gayet açık burada. Daha sonra yakamın diğer ucunu da 2 kanat olan kısmın hemen dibine yerleştiriyorum. Patımın yarım santim kadar üzerine binmesi gerekiyor. Yani yeşil kısımda değil beyaz kısma iğneledim gördüğünüz gibi. Ve üzerine içeride kalan kanadımı aynı şekilde dışarıya çevirerek iğneliyorum. Daha sonra öncelikle buralardan birleştiriyorum her şey doğru mu diye kontrol etmek için. Birleştirdikten sonra bu şekilde düzine çeviriyorum ve gördüğünüz gibi yakanın uçları gayet başarılı şu an. Tekrardan tersine çeviriyorum ve yakanın diğer kalan kısmını tişörtümle birleştiriyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor ve gördüğünüz gibi yakamız hazır oldu patlı bir şekilde. Şimdi sıra geldi kolları yapmaya. Ben kollarını birazcık uzun kesmişim her zamanki garanticiliğim. Onu birazcık kısaltıyorum çünkü oraya bir manşet yapacağım. Daha sonra kolumun uçlarını gip elastiği ile dikiyorum. Gip elastiğinin nasıl kullanıldığını görmek isterseniz sağ üst köşedeki videoya gidebilirsiniz. Gip elastiği ile diktiğim için burada çok basit bir şekilde büzgü elde ettim. Daha sonra bu kestiğim parçayı da elimden geçecek kadar olacak şekilde daraltıyorum. Ve sanki sweatshirt manşetiymiş gibi buraya diktim. Bu kısmı çekmeyi unutmuşum ama zaten tekrar gösteriyorum. Herhangi bir sweatshirt videoma bakarak kolu nasıl taktığımı görebilirsiniz. Ve böylece kol uçlarım hazır oldu. Ben kol uçları büzgülü bir şey olsun, daha salaş dursun istediğim için bu şekilde yaptım. Klasik kol da yapabilirsiniz. Ve tişörtümün alt kısmını da içeriye kıvırıp düz dikişle dikiyorum. Sıra geldi polo yakamızın düğmelerini yapmaya. Ben düğme yerine Kling Shop'tan aldığım bu gömleklik çıt çıtları kullanacağım. Bunlar tırnaklı çıt çıt veya bebe çıt çıtı olarak da geçiyor. Videonun açıklamalar kısmında bu seti bulabilirsiniz. Bu tişörte içi boş çıt çıtları yakıştırdım. Böyle daha spor ve daha tarz duruyor bence. Öncelikle nereye çakmak istiyorsam onları kalemle işaretledim. Daha sonra çıt çıt setimin içinden çıkan çakma aparatlarını alıyorum. İçi boş kapak için mavi kalıbı kullanıyorum. Kapağımı bölgeye yerleştirdikten sonra kalıba yerleştiriyorum kaymaması için. Üst parçama da dişi parçayı yerleştiriyorum. Ve kalıplarımı üst üste koyup çekişle 1-2 kez vuruyorum.
aynı adımları tekrarlayarak erkek parçaları da çakıyorum. Böylece gördüğünüz gibi çıt çıtlarım da hazır oldu. Ve en son olarak da en sevdiğim son dokunuşumu yapıyorum. Böylece tişörtüm bitmiş oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca farklı fikirlerinizi de yorumlar kısmında bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın.